Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Bakın modelimiz gayet güzel. Şöyle kullandığım ip bebe yünü, orta kalınlıkta bir ip. Model böyle arkadaşlar. Burada tekstil tipi lastik kullandım. Lastiğimizin üzerine modelimizi kurduk. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Her iki tarafını da kullanabilirsiniz. Ona uygun örgülerinizde tercih edebilirsiniz. Atkı, bere, bebek battaniyesi, yelek, hırka, süveter hepsinde kullanabilirsiniz. Model ilmek sayısına gelince 10 ve onun katları, yani her model 10 ilmekten oluşuyor. En sonuna 3 ilmek ekliyoruz. 10 ve onun katları artı 3 olması gerekiyor. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, ilmeklerimi çıkardım. İlmekleri çıkardıktan sonra arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Lastik yapmayacağım için bir sıra ters örerek zemin hazırladım. Siz lastiğin üzerine başlayacaksanız ön yüzünde birinci sırayı kurabilirsiniz. Şişimde 23 ilmeğim var. 2 model üzerinden anlatacağım. Şöyle 10, bir model için 10 ilmek, bir model için en sonuna da 3 ilmek ekledim. Yapacağınız örgüye göre siz de bu şekilde ayarlayacaksınız. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 diye devam edecek. En sonuna da 3 ilmek ekliyoruz. Yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını ayarlayacaksınız. Model 10 sıradan oluşuyor. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek ters örüyorum. Kenarlardan şöyle 5 ilmek ters olacak. Şu şekilde ördüm. Daha sonra bir düz ilmek. Aralarda 9 ters, yani model böyle devam edecek. Sıra başında 5 ters, bir düz, 9 ters, bir düz diye devam edecek. Sizin örgünüz daha büyük olduğu için o şekilde devam edeceksiniz. Ben şöyle 2 model dediğim gibi 2, 4, 6, 8 ve 9 ilmek ters ördüm bir düzden sonra. Yine bir düz. Devam edecek olursanız, yani parçanız büyükse, burada yine 9 ters bir düz, 9 ters bir düz devam edeceksiniz. Ben sıra sonuna geldiğim için burada 5 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Burada kafanız karışmasın, dediğim gibi yapacaksınız. Şöyle birinci sırayı 5 ters bir düz, 9 ters bir düz, 5 ters sıra sonunda tekrar. Devam, yani parçanız büyükse bakın şöyle burada bir düz, 9 ters, bir düz, 9 ters diye devam edecek. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Burada 5 düz ilmeğim vardı. Yine düz ördüm. Bir ters, bakın aralarda 9 düz. Düzleri düz, tersleri ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, ben kenar ilmeklerimi düz örerek yapıyorum. Ters örerek de yapabilirsiniz. Sizin eliniz nasıl alışıksa. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra şimdi burada 4 düz öreceğiz. Birinci sırada 5 ters örmüştük. Pardon. 4 ters öreceğiz. Şimdi 4 ters ördükten sonra bakın burada düz ilmeğim var. Sağındakini ve solundaki ters ilmekleri de düz öreceğim. Toplamda 3 düz ilmeğimiz oluştu burada. Birer tane sağından solundan terslerden alarak
artırdım. 3 ilmek düz yaptık. Arada 7 ilmek tersimiz kaldı şimdi. Birer tane sağından solundan düzlere eklediğimiz için arada 7 ters öreceğiz. Geldim diğer düze. Bakın bir önceki terste bir sonraki tersi de yine düz öreceğim. Toplamda 3 ters ilmek ördüm. Sıra sonunda 4 ters ilmeğim kaldı. Onları da ters ördüm yine. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Evet. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Şimdi burada yine düz ilmeklerimizi birer tane artırarak 5 ilmeğe çıkartacağız. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters örelim şimdi. 3 ilmek ters. Kalan bir tane tersimi düze ekliyorum. 1 2 3 4 bir tane de buradan aldım. Toplamda 5 ilmek düz ördüm. Arada 5 tersimiz kaldı şimdi. 2 3 4 ve 5 ilmek ters ördüm. Yine 5 ilmek düz. Sağındaki solundaki terslerden birer tane alarak düzlerimi 5 ilmek yaptım. Sıra sonunda 3 ters, kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzüne geçtim. İlmeklerimizi yine düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Düzleri düz, tersleri ters örerek. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra burada şimdi 2 ters ilmeğim var. 2 ters ilmek ördüm. Yine düzleri artırıyorum. Bakın son ters ilmeğimi düz ördüm. Burada 7 düz ilmeğimiz kalacak. 7 düz ilmek öreceğiz. Yine sağındaki solundaki ters ilmeklerden birer tane alarak düzlerimi 7 ilmek yaptım. Arada 3 ters ilmeğimiz kaldı. 3 ters ilmek ördüm. Daha sonra yine 7 düz ilmek. Evet, 7 düz ilmekten sonra sıra sonunda 2 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz. Dokuzuncu sıra ön yüzündeyim. Bakın üçgenlerimiz oluştu. Şimdi burada yapacağım işlem
kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. Kalan ters ilmeğimi düz örüyorum yine. Burada 9 ilmek düz. Bir öncekinde 7 idi. Sağındaki solundaki ters ilmekleri ekleyerek onu 9 ilmeğe çıkardık. Bakın şöyle. Bir ters ilmek arada. Yine 9 düz ilmek. Sıra sonunda da bir ters. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 10. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzlerimi düz, terslerimizi ters örelim. Böyle devam ediyoruz. Evet, 10. sırayı da düzleri düz, tersleri ters örerek tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın şöyle modeli tamamladım bir kez. Şöyle göstereyim. Model böyle devam ediyor. İkinci kez modeli kuracak olursak birinci sıradan ne yaptıysam aynısını yaparak bakın. 5 ters, 1 düz. 9 ters, 1 düz, 9 ters, 1 düz diye devam edecek. Sıra sonunda yine 5 ters kenar ilmeği öreceğim. Gördüğünüz gibi model gayet kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Dediğim gibi bunu istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Her iki tarafında kullanılacağı modelleri tercih edersiniz. Özellikle erkek örgülerinde de gayet güzel olur. Farklı lastik de kullanabilirsiniz. Ben burada tekstil tipi lastik kullanmıştım. Farklı lastiklerde de kullanabilirsiniz altına. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.